Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte hem çok güzel oldukça da kolay bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde yeşil ve krem tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim ise 3 numara hanımlar. Hemen modelimi de göstereyim. İşte modelimiz bu şekilde. Minik kalpli, çok güzel, çok kolay bir 5 şiş patik yaptım. Çok zarif oldu. Bu şekilde 5 şiş patiğe yeni başlayacak olan hanımların da tercih edebileceği bir model oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Her zaman olduğu gibi hanımlar, patiğimize burun kısmından başlayacağım. 12 ilmek olarak. Öncelikle 12 ilmeğimi atıyorum. Ben bu başlama tekniğini bütün 5 şiş patik videolarımda detaylı olarak anlattım. Şimdi sil baştan yeniden gösteriyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12 ilmeğimiz olmuş. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişe de geçeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şuradan. İlmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Şuradan. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz biraz sık olduğu için. Başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Bu şekilde. Hanımlar, başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girelim. Öyle ilmek çıkartalım. Patik burnumuz daha sağlam oluyor. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. 3. ilmeğim. 4. 5. Ve hemen şu kenara girerek ilmeğin iki kanadına birden girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. Şimdi 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım hanımlar, örmeye başlayacağım. Bir sıra 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim hanımlar. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İkinci şişime geldim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 3. şişime geldim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. 5 şiş patiği böyle dolana dolana örüp tamamlıyoruz. 4. şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de öreceğim. Böylece bir sırayı tamamlamış olacağız. Evet hanımlar, bir sıra ördük. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığım anda artırma işlemini şöyle bu sağ ve sol kenardan yapacağız. Şu orta kısımlardan artırma yapmayacağız. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenarımız sonda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın, sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişime geldim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenarımız solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın, sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığımı da düz ördüm.
Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. 4 şişimde de 7'şer ilmeğim oldu hanımlar. Şimdi bir sıra artırma yaptık. Bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Hani bir sıra artırma yaparken bir sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu. Her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de yine düz ördüm. 3 ve 4. şişlerimdeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Bu ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Bir sıra ilmeklerimizi düz ördüm. Tekrar artırma zamanı hanımlar. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 8 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenarımız solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altına yani şuraya giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmeğim oldu. 3. şişime geldim. Hemen kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altına şuraya giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki 8'er ilmeğimizi düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Sonra düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patik burnumuzu tamamlayacağız. Hanımlar ben bu modelimde her bir şişimde 15'er ilmek olana kadar artırmalarımı yaptım. Modelimi kurdum. Modelde tam denk geldi gördüğünüz gibi. Şimdi hep birlikte her bir şişimizde 15'er ilmek olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Geldim artırmalardan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen şu patiğimizin burun kısmındaki modele başlayacağız. Öncelikle krem ipimi şöyle hazırladım yanıma. 2 ilmek yeşil örerek başlıyorum. 1, 2. Ardından krem ipimi ekleyeceğim. 3 tane krem öreceğim. Birinci kremim, ikinci ve üçüncü. 3 tane kremimi ördüm. Hemen krem ipimin ucunu patiğimiz sökülmesin diye yeşil ipime bağlıyorum. 2 yeşil ile başladık. 3 krem ördük. Modelin devamında 3 ilmek yeşil öreceğiz. 3 ilmek krem. Bu aşamada hanımlar bakın arkada ip geçişleri var. Yeşil var, krem var. Bu ip geçişlerinde bu ipleri biraz esnek bırakalım arkada. Biraz gevşek bırakalım. Patiğimiz gergin durmasın. Modelimiz düzgün düşsün. Devam ediyorum. 3 tane yeşil. 3 tane krem. İkinci şişimden devam edeceğim. İkinci kremim. Şu da üçüncü kremim. Tekrardan 3 tane yeşil. 3 krem. 3 ilmek yeşil. 3 tane krem. Yeniden 3 yeşil. 3. şişime geldim. 2. yeşilimi buraya. 3. yeşilimi de hemen yanına örüyorum. 3 tane krem. 3 yeşil. 3 krem. 3 yeşil. 3 krem. 4. şişimden devam ediyorum. Şu ikinci, şu da 3. kremim. İlk sıramızı bu şekilde yaptık. Zaten patik burnundaki o desenimiz sadece 2 sıradan oluşuyor. İlk sırasını 3 yeşil, 3 krem olacak şekilde örüyoruz. 3 tane yeşilimi örüyorum. Yanına 3 tane krem.
ve son bir ilmeğimi yeşil ile ördüm. İlk şişimdeki ilk 2 ilmeğim de yeşildi. Sonuncu şişimdeki son ilmeğim de yeşil. Yine arada 3 yeşil oldu. Model bütünlüğü sağlandı. Şimdi modelimizde ikinci sıradayız hanımlar. Bu sıramızda da yapacağımız işlem şu. İlk ilmeğimi yeşil ile örerek başlıyorum. Bir tane yeşil, 5 tane krem. 3, 4, 5. Bir yeşil, 5 ilmek krem. Bir ilmek yeşil, 5 tane krem. İkinci şişimdeyim. Bakın şu üçüncü kremimi buradan ördüm. Şu 5. Tekrardan araya bir yeşil. 5 krem. Bir yeşil. Tekrar 5 ilmek krem. Üçüncü şişimden devam edeceğim. Hemen yanına bir yeşil örüyorum. 5 krem. Bir yeşil. Yine 5 tane krem. Bir yeşil. Ve yine 5 tane krem. Dördüncü şişime geldim. Şu üçüncü kremim. 4, 5. Ortaya bir tane yeşil. Tekrar 5 tane krem. Bir yeşil. 5 krem ve modelimizde ikinci sıramızı böylece tamamladık. Patik burnundaki desenimizi yaptık hanımlar. Şimdi yeşil ipimiz beklesin. Hatta kalplerimizi yaparken yeşil ip arkada uzun kalmasın diye şöyle kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Artık bu aşamada sadece kalp modelimize geçmeden önce zemin hazırlamak adına ilmeklerimizin tamamını bu şekilde krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Şöyle. Bakın hanımlar, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, 2 sıra derken 4 şişimizi bir kere öreceğiz krem ipimizle, ardından bir sıra daha öreceğiz, 2 sıra olacak. 2 sıra örelim gelelim, ardından kalbimize başlayacağız. Evet hanımlar, ben krem ipimle ilmeklerimi 2 sıra düz ördüm geldim. Şimdi kalp modelimize başlayacağız hanımlar ve kalp modelimiz 3 sıradan oluşuyor. Kalplerimiz 3 sıradan oluşuyor. Şimdi ilk kalplerimizi yapmaya başlayacağız. Öncelikle hanımlar, ilk 3 ilmeğimi krem ipimle örerek başlıyorum. 1, 2, 3. Kalbimiz için buraya bir ilmek yeşil örüyorum. Bu şekilde bir ilmek yeşil ördüm. Hanımlar, kalplerimiz arasında 5'er tane krem ilmeğimiz var. Modelin devamında 5 krem 1 yeşil olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. 4. Bakın 5. kremimi ördüm. Yanına bir tane yeşil örüyorum. Kalbimizi başlarken 3 ilmek krem ile başladık. Yanına bir ilmek yeşil ördük. Ardından 5 krem ördük. Tekrar bir yeşil ördük. 5 krem öreceğim yine. 3, 4, 5. İkinci şişimden devam ediyorum. Yanına bir yeşil. 5 tane krem. 3, 4, 5. Bir ilmek yeşil öreceğim. 5. kremimde bir yeşil. 5 tane krem. 3, 4, 5. Bir yeşil. Yeniden 5 tane krem. Şu 2. 3. şişimden devam edeceğim. 3, 4, 5. Bir tane yeşil. 5 tane krem. 4, 5. Bir ilmek yeşil. Yeniden 5 ilmek krem. 4. şişime geldim. Kalbimiz için bir tane yeşil öreceğim. Tekrar 5 tane krem. Bir tane yeşil. Yeniden 5 ilmek krem. Bir yeşil ve son 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. İlk şişimdeki 3 ilmeğim kremdi. Burada da son 2 ilmeğim krem oldu. Böylece model bütünlüğü sağlandı hanımlar. Şimdi geldik kalbimizde ikinci sıramıza. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi krem ipim ile örerek başlıyorum. Bir önceki sırada bir tane yeşil örmüştük. Bu sırada buraya 3 tane yeşil öreceğim. 1,
2, 3. Kalp arasında hanımlar bu sıramızda 3'er tane krem var. Şu birinci, şu ikinci, şu da üçüncü kremim. Tekrardan 3 yeşil, 3 krem. Bu sıramız 3 yeşil, 3 krem olacak şekilde devam edecek. 3 kremimi ördüm. Yeniden 3 yeşil. İkinci şişime geldim. Şu ikinci yeşil ilmeğim. Şu da üçüncü. Yanına 3 tane krem. 3 ilmek yeşil örüyorum. 3 tane krem. Tekrardan 3 tane yeşil örüyorum. 3 krem. İkinci şişime geldim. Buradan devam edeceğim modelime. Şu ikinci, şu da üçüncü kremim. Yanına 3 tane yeşil. Tekrar 3 tane krem. 3 yeşil. 3 krem. 3 yeşil. Dördüncü şişimdeyim. Şu ikinci, şu da üçüncü yeşilim. Yine kalp arası için 3 tane krem, 3 tane yeşil. 3 krem, 3 yeşil ve son bir ilmeğim kaldı. Onu da krem ile örüyorum. Kalbimizde hanımlar ikinci sıramızı tamamladık. Geldik kalbimizde üçüncü ve sonuncu sıramıza. Bu sıramızda hanımlar yine yapacağımız işlem şu. İlk 2 ilmeğimizi krem ipimiz ile örerek başlayacağız. 2 ilmek krem. Şu 1, şu da 2. Şimdi ilk kalbimi yapıyorum. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Bakın hanımlar ilk kalbimi oluşturdum. İlk kalbimiz oluştu. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil ördük. Yine kalp aralarında 3'er tane kremimiz var. İkinci kalbimi yapıyorum. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Bu şekilde bakın ilk 2 kalbimizi buraya yaptık hanımlar. Şimdi yine kalp arası için 3 tane krem öreceğim. Diğer kalbimi yapacağım. 1 yeşil, ikinci şişimdeyim. 1 krem, 1 yeşil. Tekrar kalp arası için 3 krem örüyorum. Bir diğer kalbime geldim. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Kalp arası için tekrar 3 krem örüyorum. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Yeniden 3 krem öreceğim. Üçüncü şişime geldim. Şu ikinci kremim, şu da üçüncü kremim. Kalbim için 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Bu şekilde. Yine kalp arasında hanımlar 3 tane kremimiz var. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Arada 3 tane kremim var. Tekrar 1 yeşil, dördüncü ve sonuncu şişime geldim. 1 krem ve 1 yeşil örüyorum. Araya 3 krem. Diğer kalbime geldim. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil ve arada 3 kremim var. Sonuncu kalbimi yapıyorum. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil ve sonuncu ilmeğimi krem ile ördüm. İlk kalbimizi tamamladık hanımlar. İlk kalp bitti. Şimdi kalp arasında ilmeklerimizi krem ipimizle düz öreceğiz. Yeşil ipim burada beklesin. Ben ilmeklerimin tamamını krem ile öreceğim. İlk desenimizi bitirdik hanımlar. Evet bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Hanımlar bu aşamada 2 sıra boyunca ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile düz örelim gelelim. Ardından ikinci kalplere başlayacağız. Evet hanımlar ilmeklerimi 2 sıra boyunca krem ipimle düz ördüm. Şimdi ikinci kalplerimize başlayacağız. Şöyle modelimizi de göstereyim. İlk kalbimizi kurmuştuk hanımlar. İlk kalbimizin tam aralarına gelecek şekilde bakın kaydırmalı bir kalp yapacağız. Aralara ikinci kalpleri kuracağız. İlk kalbimizi yaparken 3 krem ilmek örüp öyle başlamıştık modelimize. Şimdi ilk ilmeğimi yeşille örerek başlıyorum. Bu ilk kalbimizdi. Bu ilk kalbimizin yarısı ilk şişimizde olurken diğer yarısı da 4. şişimizde olacak hanımlar. İlkini yeşil ile örerek başladım. İkinci kalbimizde ilk sıradayız. Şimdi 5 tane krem öreceğim. 3, 4, 5. Yanına bir yeşil örüyorum. Bu sıramız
5 krem, 1 yeşil olacak şekilde devam edecek. Bakın 1 yeşil ördüm. Tekrardan 5 krem diye devam edeceğim. Bakın hanımlar, alttaki kalplerin tam aralarına gelecek şekilde üst bölüme de kalp desenimizi yapıyoruz. Şimdi diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de 5 krem 1 yeşil olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin hepsini ördüm fakat 4. şişime geldiğimde tekrar açtım videoyu. Şöyle ki 4. şişimde bakın son bir ilmeğim kaldı. Kalbimizin yarısı ilk şişimizde, diğer yarısı da 4. şişimizde olacaktı. Bu 4. şişimdeki krem ilmeğimi yeşil ile örüyorum. Çünkü kalbimizin devamını 4. şişimizde yaptık. 4. şişimdeki son ilmeğimi yeşil ile ördüm. Şimdi ilk şişimdeyim, yine kalbimizde 2. sıradayız. Burada ilk 2 ilmeğimi yeşil ile örüyorum. Bakın hanımlar, 4. şişimizde 1 ilmek, ilk şişimizde 2 ilmek, burada 3 yeşilimiz oldu. Ardından ortaya 3 tane krem örüyorum. Şimdi ikinci kalbimi yapacağım. 1 yeşil, 3 yeşil, kalp arası için arada 3 tane kremimiz var. Modelin devamını artık 3 krem 3 yeşil olacak şekilde öreceğiz. Bakın 3 tane yeşil ördüm. Şimdi 3 krem diye devam edeceğim. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim hanımlar. Hatta 4. şişimizde son bir ilmek kalana kadar bu şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Bakın şimdi 4. şişimdeyim. Son bir ilmeğim yeşil. Bunu yine yeşil ile örüyorum. İlk şişime geçiyorum. Şimdi modelimizde kalbimizde 3. sıradayız. Ortadaki buradaki ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. Yanına bir tane yeşil örüyorum. Kalbimizin 3. sırası. Bakın burada bir tane kalbimizi kenarda oluşturduk. Şimdi kalp arasında 3 kremim var. Diğer kalbimi yapacağım. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Yine kalp arasında 3 tane kremim var. Tekrar 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Yeniden kalp arası için 3 krem öreceğim. Ardından 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi, diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. Bu defa 4. şişimdeki son yeşil ilmeğimi de artık krem ile ördüm. Bu şekilde ikinci kalbimizi de tamamladık. Kalp arasında hanımlar ilmeklerimizi krem ipimizle düz olarak örecektik. Yine bu aşamada ilmeklerimizi yine krem ile düz öreceğiz. 2 sıra krem ipimizle düz ördükten sonra bir diğer kalbimizi başlatacağız. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimizi ördüm. Şimdi hanımlar, dediğim gibi 2 sıra krem ile ilmeklerimizi düz öreceğiz. Ardından 3. modeli başlatacağız. Hanımlar, 3. modelimiz bakın şurada 1. modelimizle aynı hizada, aynı sayılarla aynı şekilde yapılıyor. Bu aşamada kafanız karışacak olursa ilk kalbimizi yaptığımız videonun bölümüne gelerek 3. kalbi de yapabilirsiniz. 3. kalbimizde bittikten sonra yine 4 dişimizdeki ilmekleri 2 sıra krem ipimizle düz öreceğiz. 4. kalbimizi yapacağız. 4. kalbimiz de şimdiki yaptığımız 2. kalbimizle aynı hizada, aynı sayılarla aynı şekilde yapılıyor. Burada da yine kafanız karışacak olursa 4. kalbinizi yaparken 2. kalbin video aşamalarına tekrar geri dönerek izleyerek 4.'yü de yapabilirsiniz. Toplamda 4 tane kalp modeli yaptık zaten. Şimdi 4 tane kalbimizi hanımlar yapalım gelelim. 4. kalbimizden sonra yine 2 sıra ilmeklerimizi krem ipimizle düz örelim. Ardından patiğimizin şu kenarındaki modelimizi birlikte yapalım. Evet hanımlar, ben patiğimin ön bölümüne toplamda 4 tane kalp yaptım. 4. kalp modelimden sonra ilmeklerimi 2 sıra krem ipim ile düz ördüm. Şimdi patiğimizin bu üst bölümündeki deseni yapacağız. Alttaki yaptığımız desenin tam tersini üstte kuracağız hanımlar. Burayı da şöyle başlıyorum hemen. İlk 3 ilmeğimi krem ipim ile örerek başlayacağım. Yanına bir tane yeşil. Devamında 5 krem, 1 yeşil olacak şekilde devam edeceğiz. 5 krem, 1 yeşil, 5 krem. Devam ediyorum diğer şişimden. 1 yeşil, 5 ilmek krem, 4, 5. Bir tane yeşil. Tekrar 5 tane krem, 1 ilmek yeşil,
Yeniden 5 tane krem. 3. şişimden devam ediyorum. Şu 3. kremim 4, 5. Yanına bir tane yeşil. 5 krem. 1 yeşil. 5 krem. 4. şişimde de aynı işleme devam edeceğim. 1 yeşil. Tekrar 5 tane krem. 1 yeşil. 5 krem. 1 yeşil ve son 2 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 2 sıradan oluşan modelimizin ilk sırasını bu şekilde ördük. Şimdi ikinci sırasını yapacağız hanımlar. Bu aşamada ilk 2 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Yanına 3 tane yeşil. 2 ilmek krem örerek başladım. Yanına 3 tane yeşil ördüm. Devamında 3 krem 3 yeşil olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın 3 yeşilimi ördüm. Hemen yanına 3 tane krem. Tekrardan 3 tane yeşil. İkinci şişimden devam ediyorum. Yanına 3 tane krem pardon. 3 yeşil 3 krem olacak şekilde örüyorduk. Tekrardan 3 tane yeşil. 3 tane krem. 3 tane yeşil. 3 tane krem. 3. şişimdeyim. Şu 2. krem ilmeğim. Şu da 3. Hemen yanına 3 ilmek yeşil örüyorum. Yeniden 3 tane yeşil. 3 tane krem. Tekrar 3 tane yeşil. Pardon 3 tane krem. Yeniden 3 yeşil. 4. şişimdeyim. Şu 2. şu da 3. yeşil ilmeğim. Hemen yanına yine 3 tane krem. 3 yeşil. 3 krem. 3 yeşil. Ve son bir ilmeğim kaldı. Bunu da krem ile ördüm. Modelimiz bu kadardı hanımlar. Şimdi yapacağımız işlem şu. Krem ipimi bıraktım. Yeşil ipimi alıyorum. İlmeklerimizin tamamını yeşil ipimiz ile düz olarak öreceğiz hanımlar. Bu şekilde. Artık krem ipimizi kesip arkaya ucunu düğümleyebiliriz. Çünkü artık modelin devamında sadece yeşil ipimizi kullanacağız. Bu şekilde bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca yeşil ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar 2 sıra boyunca ilmeklerimi yeşil ipimle düz ördüm geldim. Şimdi ilk şişimizdeyiz. Bilek ayrımını yapacağız. Öncelikle şişimde 15 ilmeğim vardı. 14 ilmeğimi öreceğim. Yani son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim ilk şişimde. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Bu arada ilmekler arasında ayrık bir görüntü oluşmuyor. Dolayısıyla daha kullanışlı oluyor. Şimdi patiğimizin yan bölümlerine geldik hanımlar. Bilek ayrımını yaptık. Bu bölümde ben patiğimizin şu kenarlarına şuralara 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişime geldim. Bilek ayrımından sonra ilk 7 ilmeğim haroşa düz örüyorum. 4, 5 oldu. 6, 7. 7 ilmek ördüm. Devamında gelen ilmekleri de ön yüzdeyim. Düz örmeye devam edeceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geldik hanımlar. Bu bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece bilek bölümündeki 7'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Taban bölümündeki bir diğer şişime geldim. Buraları da düz örüyorum. Hanımlar ben patiğimin arka bölümünü örerken ilmekleri şöyle alıyorum. Bakın farklı alıyorum.
Şöyle şişim üstte, ipim altta. Bu şekilde alıyorum. Oysa ön bölümleri yaparken şişim altta, ipim üstte böyle alıyordum. Arkaları farklı almamın sebebi şu. Geri döneceğiz. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğimiz için ön yüzde ilmekleri böyle alınca ters ilmeğin yönü düzgün düşüyor. İlmeklerimi rahat örebiliyorum. Sebebi bu. Şimdi bilek ayrımı yaptığım şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Bunlar haroşa. Haroşalarımı yine düz öreceğim. Haroşaları hem arka yüzde düz öreceğim. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldik. Şimdi geri döneceğiz. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlk ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz örüyorum. Bakın ön yüze bir diş haroşa düştü. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de arka yüzdeyim ters olarak öreceğim. Bu şekilde. Hanımlar, patiğimizin arkasında yapacağımız işlem sadece bundan ibaret. Ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek bölümünde kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Tabandaki diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Pardon, ters olarak örüyorum çünkü arka yüzdeyim. Son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi arka yüzdeyim ters olarak öreceğim. Sadece bilek bölümündeki son 7 haroşa ilmeğimi düz örmem gerekiyor. Bu şekilde. Son 7 ilmeğime geldim. Düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına kadar geldik hanımlar, geri döneceğiz. Çünkü bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Bu şekilde ilerleyecek. Yine bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz örüyorum. Şimdi ön yüzde olduğum için bir önceki sırada olduğu gibi yine diğer ilmeklerimi bilek ayrımına kadar düz olarak öreceğim. Bu şekilde. Diğer bilek ayrımına kadar gideceğiz, geri döneceğiz, gideceğiz, geri döneceğiz. Şu şekilde patiğimize baktığımız anda hanımlar, buralarda bilek bölümünde birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu kenarlarına toplamda 15'er diş haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizin arka bölümünü örerken ayağınıza giyin patiğinizi, ölçün hanımlar, deneyin. Bu arka bölümünü şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Ben bunu her videomda ısrarla söylememe rağmen bunu denemeden yapan, ayağına ölçmeyen hanımlar oluyor. Bazen diyorlar ki sizin dediğiniz gibi yaptım, verdiğiniz benim ölçülerime göre yapmış. Diyor ki patik büyük oldu ya da diyor ki patiğim bu bilek bölümü dar geldi. Hanımlar, ayağınıza ölçün çünkü herkesin elinin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, kullandığı şişi, örgüsünün gevşekliği hepsi etkiler patiğin boyutunu. Lütfen ayağınıza ölçün. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü kendi ölçülerimize göre yapalım, gelelim, ardından birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Burada 15 diş haroşam var. Bu aşamada hanımlar sizlere şöyle boynunun ölçüsünü de vereyim. Hani ona göre patiğinizi ayarlayın. Sonra büyük geldi, küçük geldi demezsiniz şu şekilde. Mezuram ucundan itibaren sıfırlayarak şöyle tutuyorum. Bakın 25 santim olarak örmüşüm burayı. Hanımlar, bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için, şu ara genişlediği için ilmeklerim şöyle dümdüz duruyor. Bakın şöyle. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda bu sol tarafa 26 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayabiliriz. Bu topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye 7 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 8. ilmeğim, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
İlk 25 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 26. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. 25 ilmek ördüm. 26. da kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 26 ilmek ayırmıştık. Şimdi hanımlar, topuğumuz için şöyle hemen bir araya baktığımızda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğimi haroşa olduğu için düz öreceğim. Bakın hanımlar, son 7 ilmeğime geldim. Bunlar haroşa. Haroşa ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Yeniden. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 25 ilmeğimizi öreceğiz. 26. ilmekte kesimi yapacağız. 7 haroşamı ördüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 ilmek ördüm. 26. da öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi öreceğiz. Ön yüzde tekrar 25 öreceğiz. 26. da kesim yapacağız. Bir önceki sırada şu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımızda bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Topuğumuz bu şekilde oluşacak. Şimdi hep birlikte bu aradaki ilmekler 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta bu sol tarafa 26 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 26 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini birlikte örüyorum. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişimizden aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini hanımlar bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne aynı şekilde kesiliyor. Ayrıca her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz de aynı anda bitiyor hanımlar. Bu şekilde kesimlerimizi devam ettiriyoruz. Sırasıyla önce benden taraftaki şişten, sonra da ikinci şişimden ilmek alıyorum. Ardından ikinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki 2 ilmeğimi topluyorum. Aynı şekilde sırasıyla ilmeklerimizin hepsini kesiyoruz. Evet hanımlar, şu anda son birer ilmeğim kaldı. Şimdi önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimin ucunu gizleyeceğim hanımlar. Patiğimizin iç bölümünde krem ipimizin uçları vardı. Eklemiştik, sonra kesmiştik. O uçları da aynı şekilde gizledim. Video aralarında gizleme işini yaptım.
Bu şekilde gizliyoruz. Hemen bakalım topuğumuza hanımlar. Patiğimizin topuğu şöyle, bakın ayağı giyince şöyle duruyor. Yani izi bile belli belirsiz. Gayet şık, temiz bir görüntüsü oluyor bu tarz topukların. Şöyle patiğimiz görüntü itibariyle böyle. Hemen patiğimi bir ayağa giydireyim. Şöyle manken ayağıma giydireyim. Bir de ayağımızla görelim. Çok güzel bir model oldu. Çok da kolaydı. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek patiğinizi yaparsınız hanımlar. Evet, şöyle mankenime de giydirdim. Bakın, patiğimizin sağı, solu, önü, arkası, her yeri şöyle. Bu şekilde hanımlar. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.